Şu an sokaklarda kaybolduk. Gotik tarzıyla çok dikkat çek. Para verip girin yani. Başpiskopos sarayı olarak da geçiyor. Katedral gördük. Cami görmeye gidiyoruz. Kiliseye çevrildiği için tabii ki İsa heykeli var. Hola, herkese merhaba. Ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Atocha tren istasyonundayız. Nereye gidiyoruz? Çok güzel, çok eski, çok tatlı bir şehre gidiyoruz. Toledo'ya gidiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den arkadaşlarımız burada. Birlikte gidip, gezip, görüp, eğleneceğiz. Çok güzel videolar paylaşacağız. O zaman başlayalım diyorum. Güvenliklerden geçtik. Burası çok büyük bir istasyon. Madrid'de birkaç tane tren istasyonu var. Bu en büyüklerinden bir tanesi. Havalimanlarındaki gibi güvenlikten geçiyorsunuz. Güvenlikten geçtik. Şimdi kompartmanımızı bulmak için ekranlardan numaramıza bakacağız ama daha açıklanmadı, o yüzden bekliyoruz. Ali size hemen kapıları da bir göstersin nasılmış diye. ...11-15 Toledo yazan bizimki. Kapısı açılmış mı? Açılmamış daha. Elektronik olduğu için Ali böyle hemen okutuyor biletlerimizi. Gracias. Kaç tane sinek ölmüştür burada? Kardeşim Madrid'e gelmiş ve Toledo'ya gezmeye gidiyoruz. Gezeceğiz, göreceğiz. Biz de en son 5 sene önce gitmiştik Ali'yle. Bu sene gitmedik çünkü besteleri bekledik birlikte gidelim diye. Bizim üçlü değil mi? Evet. Sen 2'desin. Evet, ben gidiyorum. Sen yerleştirirsin. Ali'ye ayrı vermişler, o yüzden Ali gidiyor. On, 13, 19. Bileti internetten aldığımız için otomatik atıyor koltukları. Ve sanırım tren dolu olduğu için hepimizi ayrı koltuğa vermiş. Hatta Ali başka kompartmanda. Maalesef ayrıldık şu anda ama yapacak bir şey yok. 11.50'de büyük ihtimalle durmuş olacak tren. Tam yarım saatte geldik. Evet. Şimdi yanımda Beste var. Beste buraya nasıl geldi? Yanımdaki hanımefendi zaten yer değiştirmek istiyormuş çünkü o da valizinden uzakta kalmış. Benden rica etti ve Beste'nin koltuğunu beğendiği için beğendi. yer değiştik. Bizim de işimize geldi. Aynen. Sohbet ede de geldik. Şimdi de Toledo'ya vardık. Birazdan ineceğiz. İnerken de size çekeceğiz. İneceğiz. Tren durdu. Ali bizi almaya gelmiş. Hop, hadi inelim. Oo, güneşli. Hava bugün sıcak olacak. 26 derece gösteriyor. Beste kocam seslerin yankılanıyor. Kocam gelmedi. Kocam. Sana devrediyorum. Musti gelmiyorsun zannettik. Önce ya uyuyakalmışsın. Düşüncelerini alalım Mustafa, evet. Hani 300 kilometre? Nasıl yolculuk? Sen ölçtün mü? 120 ile gidiyor. Bu eski tren, o yüzden. Bu ördek tren. Bu ördek değil, ördekler yeni bak. Bunun burada ördek gibi değil. Hayır, bu da hızlı tren, saçmalama. Hiç beklediğim gibi değilmiş. Yüksek hızlı tren değil. 120 ile gidiyor. değilmiş. Tamam, kara tren de değil. Kendisi de çok tatlı. Küçücük bir gar ama bir o kadar güzel ve gösterişli bir gar. Size garın içini de göstereyim çünkü içi de çok tatlı. Camlar böyle vitraylarla dolu. Şimdi gardan çıktık. Türk mü lan o? Kesin Türk abi. Gelir ya. Kesin Türk. Pardon. Merhaba. Sabah sporumuzu yapıyoruz. Oraya gidiyor mu? Ne dedin? Türkçe konuşuyor oğlum. Türkçeden Türkçe. Toledo'ya geldik. Toledo'nun giriş kapılarından ve köprülerinden bir tanesinin üzerindeyiz. Hemen kısaca Toledo'dan biraz bahsetmek istiyorum. Toledo bir nehirle çevrili. Nehrin adı Tajo. Eski tarihi bir
şehir. 1986 yılında Dünya UNESCO mirasına girmiş şehirlerden de bir tanesi. Döneminde burada Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudilerin birlikte barış içinde yaşadığı bir şehirmiş. Bu yüzden bu da mimarisine ve şehrin genel yapısına yansımış. O yüzden hadi gidelim birlikte keşfedelim diyorum. Haydi başlayalım, devam edelim. Dans ediyoruz bu site. Amca daha çok zaten dua okuyor gibi. Şu an biraz şarkı moduna geçti ama. Evet, demin daha çok dua ediyor gibiydi. Şehre kale kapısının bir tanesinden giriyoruz. Maldita lengua maldita, porque a veces no te callas. Tata! Şehrin meydanına girmek üzere olduğumuz bir kapıdayız ve yanımda kim var? Don Kişot! Birlikte şimdi şehir meydanına gireceğiz. Hadi gidelim. Şehrin en önemli meydanlarından birindeyiz ve her yerde bayrak asılı olduğunu görünce bu hafta burada Corpus Christi Festivali'nin kutlandığını öğrendik. Bu bayrakların da anlamı bu. Nedir bu? Katolik Kilisesi Corpus Christi'nin bayramı, dini bir bayram. Toledo'da coşkuyla kutlanılıyor. Çünkü çok eski yıllardan beri olan bir şehir olduğu için bu bayramla da özdeşmiş. Sokakları süsleniyor, bütün evlere bayraklar asılıyor. Dini geçit törenleri oluyor, kiliseler süsleniyor. Güzel bir gün, güzel denk geldik. Toledo zaten çok güzel. Şimdi bayraklarla daha güzel gözüküyor açıkçası. Hadi Evet, keşfedelim. ben de çok beğendim. Hadi bayraklara bakalım. Şimdi Toledo'yu geziyoruz. Çok önemli bir nokta var burayla ilgili. Savaş deyince akla Toledo geliyor. Çünkü burada çok fazla şövalye yetiştirilmiş, çok fazla kılıç ustası yetiştirilmiş. Kılıç, zırh yapımını devam ettiren atölyeler hala var. Bu yüzden her yerde ciddi anlamda çok gösterişli kılıç ve zırhlar görüyoruz. Yanımda da abimiz. Aynı zamanda da şövalyeler görüyoruz. Evet. Götürmeye çalışıyor değil mi bunları böyle şeyler? Valizde. Aslında turistleri alacaksa nasıl götürecekler? Çocuklar için oyuncaklar var bir sürü. Şehzadeler bunlarla oynuyordu küçükken. Amasya'da değil mi? Açacaklar çok güzel. Şövalye şeklinde. Güzel bir şey var. Evet. Kılıç almaktansa. Küstü oynamıyor. Tuzlu bardak verdiler. İspanya'da şöyle bir durum var. Soğuk kahve istediğinizde, soğuk latte istediğinizde falan sıcak kahveyi verip yanına da buzlu bardak veriyorlar. Siz bunu buzlu bardağın içine döküyorsunuz ve soğuk latte sahip oluyorsunuz. Kendileri de yapabilirler orada. Evet. Ama Sizi böyle uğraştırıyorlar. Hadi vamos. Şov yapma. Helal be. Biraz döküldü ama güzel. O normal ya. Bir soğusun istersen. Surata bak. Hemen soğuyacak mı sandın? Hazır mısın? 1, 2, 3. Şimdi Savaş Müzesi'nin içerisine geldik. Burada müzik aletlerinin ve ordu koleksiyonunun olduğu bir koleksiyon var. Yüz ifadesini yapmış. Ha, o kısım mı? Çürükleri mi var onun? siyah sanki. Sigaradan. Çok güzeller. Ha, bu çok güzelmiş. Kapı duvar. Müzenin bazı bölümleri kapalıymış, açık bölümleri geziyoruz şu anda. Kılıçlar çok güzel ama bak. Parlıyorlar. Vay, Detaya bak. ne var üstünde? Pırlanta mı var? Çok güzel parlıyorlar. Ya. Öleceksen de böyle kılıçla öleceksin. Şövalyelerindir bunlar. Bence kraliyet. Bak bu birincisi general. Bu mu generalmiş? Şeymiş.
1870. 1870'tenmiş bir generale aitmiş. İkincisi şu da Fotoğraf çekebiliyorsunuz şövalyeyle. QR kod var. QR kodu okutuyorsunuz. Daha sonra fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz ve onu size gönderiyor. Poz ver diyor. Kameraya bak diyor. Kamera aşağıda, Beste. Çekti şimdi. Şimdi buradan Şimdi QR'ı okutup buradan alacaksınız. indirebilirsin. Evet, katedrale gidiyoruz yavaş yavaş. Ben bu atların ayak seslerine de bayılırım. Burada yürürken çıkan ayak seslerine de bayılıyorum. Çıktık çıktık çıktık. Bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. İneceğiz artık. Sokaklar labirent gibi olduğu için biraz önce katedralin kulesini görebiliyorduk ama şu an sokaklarda kaybolduk. Şimdi geri gidiyoruz. açım. Mustafa, seni doyuracağız birazdan. Açım. Beslenme saati birazdan. Evden sandviçlerimizi getirdik dışarıda. Bir sürü para harcamayalım diye. O yüzden Mustafa arkadan sandviç istiyor. Taşıyor ya kadar eşyalar. Bende kalsın. Yükünü hafifleteyim mi diyorsun Ali'nin? Kule gene görünmüyor. Bence de. Şu an içgüdüsel hareketler yapıyoruz. Bence güzel yapıyoruz ama. Bak bunlar bence oradan geliyor. Evet. Çünkü şey kokuyorlar, katedral. Alakası var. Beni tebrik edin. Benga. Beni tebrik edin çabuk. Hemen alkış istiyorum. Yemin ederim ataları savaşçı bu kadının. İçgüdüsel bir şekilde katedrali buldum. Çok sevdim bu sokağı. Baksana adamlar duvara ağaç dikmiş. Saksı değil. Çok tatlı duruyor. Bir de süslemişler ya sokakları. Sokak sanatçısı var, çok tatlı. Toledo'ya kışın geldiğimizde o zaman da çok beğenmiştik ama çok üşümüştük. Keyif alamamıştık. Gelecekseniz baharda gelmenizi tavsiye ederim. Şu anda çok keyifli. Giriş burada. Herkese merhaba. Şimdi en önemli durağımıza geldik. Toledo Katedrali'ne gireceğiz. Toledo Katedrali ile ilgili birçok güzel yorum var açıkçası. O yüzden heyecanla bekliyorum. Bu katedral Katolik bir katedral ve 1226 yılında inşaatı başlayıp 15. yüzyılın sonlarına doğru tamamen bitmiş oluyor. Bu Avrupa'da ve Katolik kiliseler arasında gotik tarzıyla çok dikkat çeken başlıca katedrallerden biri. O yüzden gotik olması ve sadece bir kilise, bir dini yer dışında birçok ressamın da eserlerinin içinde bulunduğu, sergilendiği alanları var. Hadi hep beraber bu gotik ve gizemli ve en eski katedrallerden biri olanı keşfedelim. Kapıların güzelliğine bak. Detaylar. Nasıl ince işlenmiş ya. Tamam, çekmeyiz. Katedralin içinde fotoğraf ve video çekmek yasakmış. O yüzden çekemeyeceğiz. Şapkayla da girmek yasakmış diye Mustafa kulağıma fısıldıyor. Şeydir, saygı, bizde de şapka çıkarılır ya bazen. Önemli. Ne kadar yüksek. Baksana şuna. Geçir sen, rahat tamam. Mola verdik. Sandviç yiyoruz. Sizi de göstereyim şöyle.
Şu köpeği ısıran, ama köpeği ısıran diyorum. Ekmeği ısıran fakir köpek var ya Mustafa. Değil ya. Bir oyuncu vardı. O da ısırmıştı. Ona da yaptılar. Tostçu da veriyor ya. Evet. İyi de bunlar ya. Bilmiyorum da lezzetli yani. Peynirli sandviç yapmıştık evde. Şimdi geldik onları yiyoruz. Palacio de Arzo Pispel'in önündeyiz. Toledo'nun ikonik yapılarından bir tanesi daha burası. Başpiskopos Sarayı olarak da geçiyor. Hem dini olarak değerli hem de yapısal olarak değerli ve bilinen yapılardan bir tanesi burası. Aynı zamanda burası bir meydan. Hemen kameranın arkasında, Ali'nin arkasında da Toledo Katedrali bulunuyor. Katedralle bu Başpiskopos Sarayı'nı bağlayan da bir köprü var. Şimdi size orayı çekeceğiz. Bu da gotik tarzda inşa edilmiş köprülerden bir tanesi. Şimdi bu meydanı geziyoruz. Hadi detaylara birazcık göz atalım. Bahsettiğim Başpiskopos Sarayı burası. Sanırım içine şu an giremiyoruz ya da başka bir kapıdan da giriliyor olabilir. Karşısında Toledo Katedrali'ni görüyoruz şu anda. Mimarisi o kadar güzel ve görkemli ki. Ali anlattı zaten size. Gotik tarzda inşa edilmiş çok eski katedrallerden bir tanesi. Şimdi bir de köprüye bakalım. Dediğim gibi gotik ve Rönesans tarzının karışımını yansıtan bir bağlantı köprüsü. Bu bina da çok güzel görünüyor. O ne binası? Bu da şu an belediye binası olarak kullanılıyor. Zaten önünde bütün bayraklar var, Avrupa Birliği dahil. Belediye binası bile çok güzel gerçekten, çok görkemli. Evet, çok tatlı görünüyor. Şimdi burada ünlü bir ev varmış. Hemen ona giriyoruz. Hadi birlikte girelim. Bakalım. Burası sokak. Biliyor muydun? Biliyordum. Biraz önce gördüm çünkü. Çok güzel. Yani bir kapıdan geçtiğiniz gibi ve sokağa giriyorsunuz. Aslında burada da bir kapı var. Nasıl? Ev dedim, sokak çıktı. Her gördüğünüz kapıyı eve giriyor sanmayın. Kandırdım. Mustafa gidelim. şok. Hayal kırıklığı görüyorsun. Ne diyor? Sangria içeride. O oturacak yer arıyor. Kız daha yürümedik, hadi yürüyoruz. O zaman bir yer göremiyorsun ama işte. Hayır, bu arada uzun geldin. Samadet'te onu yapabilirsin. Ama biz de Ali ile tam tersi böyle 2 dakika otururuz, yeriz. Ay orayı da görelim, ay burayı da görelim. Hiç durmuyoruz biz. Sen hala çekiyor musun? Evet. Bıdı bıdı konuşuyorum. Sağ sol. Sokaklar çok tatlı. Kışı da yazı da tecrübe etmiş birisi olarak, yaz değil gerçi, bahar aylarındayız şu anda. Mayıs'tayız. Haziran oldu mu? Hazirana Her şeyi çok saydım. bir şey kalmadı yani. Mayıs Bir hafta sonu. sonra. Mayıs sonundayız ve hava çok güzel gezmek için. Ne aşırı sıcak, ne aşırı soğuk. Tam kıvamında. Perfecto. Ben dedim size biraz sabır. Sabır ilaçtır. Yine de 2 euro. Baksana aynı hemen hemen. 1.80'di. Onu görmedim. Of. Bak burada da tatlıcı var. Evet. Gerçekten tamamen olayı o yani, rahibeler hep gösteriliyor. Badem ve unla. Yani mazapan burada ben de bilmiyorum. Çok tatlılar. Şimdi nereye gidiyoruz? Şehrin girdiğimiz tarafı değil, tam zıttında nehrin kenarında büyük bir köprü var. Şehri başka bir yere bağlayan, oraya gidiyoruz. Orada manzara enfes. Çok tatlı bir sokaktan geçiyoruz. Burada manastır varmış. Aynı zamanda çok tatlı dükkanlar var. Ben çok sevdim bu mahalleyi. Çok güzel. Yukarıdaki katedralin devamı gibi burası da. Yani çok benziyor tarzı zaten. Gotik tarzda bu da inşa edilmiş. Hadi devam edelim. Seni zincirleyeyim mi?
Aa ne güzel, araba girdi oraya. Binanın içinden geçiyor arabalarda. Aslında kale kapısı gibi. Yukarısı da açık. Eskişehir'den ya. Yenişehir'e gidiyoruz. Kaleden çıktık şu an. Biraz önce içerisinden geçtiğimiz kapı. Toledo tam bir dağ gibi, tepe gibi bir şeyin üstünde. Ve etrafında nehirle çevrili. Tam bir kale yapılacak yermiş. Gerçekten de kale şehrini buraya kurmuşlar. O yüzden manzarası da çok güzel. Ali yeşillenmiş biraz, daha sarıydı. Evet, daha sarıydı. Bahar ya. Evet, kuraktı buralar. Ya. Şimdi bu köprünün Sabah. üzerinden geçeceğiz. Karşı. Tata. Şehre biz tam tersi taraftan girdik. Oradaki köprüden girmiştik. Şimdi başka bir köprüye çıktık. Ali'den fotoğraf rica etmişler. Ali yarın gelişe başla. Dene de. Bana diye. Yorulduğumuz için kahve molası verdik. Kahvelerimizi içip gezimize devam edeceğiz. Küçücük bir kafeye oturduk. Kahvelerimizi içiyoruz. Sana. Çektin mi acaba? Ne bu, ziplining miydi? Yok, o zip Evet. direkt. Pardon. Sesim Ben bip koyarım, boş ver. Bak iple çekiyorlar adamı. Aa, Bu şey kaldı demek orada. değil mi? Gelmeni iple çekiyorum. Toledo hakkında yolda bulduğum bir hanımefendiyi çevirip ona sorular soracağım. Merhaba hanımefendi. Good. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Merhabalar. Yani Türk buldum burada bir tane. Toledo hakkınızdaki Toledo hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? Beğendiniz mi? Çok güzel, çok beğendim. Özellikle kilise mi diyeyim, katedral mi diyeyim, ne diyeyim. Harikaydı. Mutlaka para verip girin yani. Sonuna kadar 50 dakika gezmişiz. Para vermeyi unutmayın. Zaten giremezsiniz para Para vermezseniz. verdiyseniz çıkmayın. Besteler kutsandı, ayin yaptı. Bir saat içeride kaldık vallahi. Sonra orada bir su gördüm. Dedim papaz bana bakıyor. İyi, Ben tamam, papaza iyi. bakıyor. Papaz bana bakıyor falan derken az kalsın vaftiz oluyorduk. Fatma Giri'nin bebeğini çalan kartal mıydı o? Ay Musi nasıl hatırlıyorsun böyle şeyleri ya? Fatma Giri'nin bebeğini çalan kartallı mı hatırladın sen? Kartal Evet. değil miydi ya? Kartal. 22 Mart Dünya Su Günü. Dünya Su Günü için Ali ve burada çantası. Hatta manzaramız çok güzel. Çünkü dediğim gibi Toledo bir tepede. Her yerden çok güzel manzara her çıkıyor. yerden çok güzel manzara çıkıyor gerçekten. Şimdi kilise gördük, katedral gördük, cami görmeye gidiyoruz. Bu cami olarak inşa edilen, sonra Hristiyanların burayı ele geçirmesiyle beraber kiliseye çevrilen bir yapı. Ama içinde hala cami mimarisi, İslamiyet mimarisi mevcut. Hadi bakalım. Görelim dedik, buraya kadar gelmişler. Görelim, evet. Toledo bayır sevmeyenler için biraz zor olabilir ya da yürümekle ilgili sıkıntısı olanlar için. Çünkü her yeri bayır. Dediğim gibi tepe. Ama bence mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Tur arabaları var. Otobüsler burada da var ama yani bence yürüyerek gezin. Yani burada bir 20-30 bin adım atmadan keyif alamazsınız. Gelip de şehrin merkezinde bir kafede oturayım da saatlerce vakit geçireyim yapmayın. Her sokak ayrı güzel. Her yeri gezin derim. Quattro. Koltuğu 4 mü? Tarheta y un... Türkiye. Hemen bakalım. Ayrı geçit çünkü. Evet, nerede olduğunla ilgili bir şey basıyorsun galiba. Bu bizim giriş fişimizde olabilir gerçi de. Evet, bas. Çıkardın mı? Antepli şey gibi yapıyor. Aa, ne kadar güzel oldu. Kabartıyor. Evet, kabartma yaptı. Çok güzel. Zaten bak motifler hep İslamik. Ama sonradan kiliseye çevrilmiş. Kaç yılından beri bu? Şurada yazıyor da bakalım. Çok eski.
Kiliseye çevrildiği için tabii ki İsa heykeli var. Ama çok güzel. Biraz manzaraya bakalım. Buranın manzarası da çok tatlı. Ve bahçesi de çok güzel. Bu bahçede şeyin etkisini görebiliyoruz. Endülüs tarafında yapılan sarayın. Su çok önemli ve su bütün saray boyunca gezer. Böyle su yolları, çeşmelere. Su sesinin dinlendiriciliği, işte çiçeklerle beraber huzur vermesi. Bunlar İslami motif olarak da kullanılıyor zaten. Su yolu bu şekilde burada da uygulanmış. Çok güzel manzarası. Manzara çok güzel, evet. Bayraklara bak. Lise çanları da çalıyor. Aa bak, Fiesta yazıyor. Bayramıymış ya, buranı anlattık. Ha. Şehre girerken. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. Ana, kedi var. İspanya'da dışarıda kedi gezmiyor tabii ki Türkiye'deki gibi. Burada dışarıda kedi gördük. Yemek yiyeceğiz, yemek. Ne yiyeceğiz? Açız aç. Ne yiyeceğimizi bilmiyorum ama yiyeceğimizi biliyorum. Tapas, evet. Vamos. Ha, aynen. Evet. Bu süsler ekstra bir. Sana o dönemdeymişsin gibi hissettiriyor. Nefes nefese kaldım, kusura bakmayın, bayır her yer. Çok güzel. Sokaklar böyle gerçekten gelin gibi mi derler? Gelin gibi süslenmiş. Çok güzel değil mi sokak? Ya bu kadar şeyin içinde Carrefour'a mı şaşırdın? Çok güzel iki tane. Çek çünkü Evet oturalım artık. saatimiz artık 6.30, sipariş geldi, yedik hatta ucu ucuna. Biz tapas bara oturduk. Tapaslar söyledik, tapas siparişleri verdik. Karnımızı doyurup buradan tren istasyonuna geçeceğiz. Çıktan patateslere bakıyorum sürekli. Burada patatesin her türlüsü çok ünlü ve cips. Her zaman cips getiriyorlar. Bazen etlerin yanına cips koyuyorlar. Ortaya cips servis ediyorlar. Bir de ortaya zeytin genelde servis ediyorlar. Videolarımızda çokça görürsünüz. Beste'deki Türkiye'deki sangriyalara hiç benzemiyor dedi. Çok güzel bu yani. Değişik geldi bana. Mustafa, sen beğendin mi? Güzel. Çok sevdim. Ben bunun burada olsam bağımlısı olurdum. Sürekli içer durum valla. Mutluluğa, Salut. sağlığa, gelmenize. İşte gidene kadar. Gittiğimiz gün bile hala gelmemize diye dokuşturuyoruz. Gitmenize diyorsan. Tapaslarımız gelmeye başladı. Ne sipariş verdik? Ali Bey, sizden hemen alalım isimlerini. Rus salatası, ton balıklı. Evet. Bu da geyik etli bir yemek. Adını unuttum. Et yemeği. Ben Et de yemeği, unuttum adını. geyik etli. Bir de patates bravas söyledik. Buraya meşhur olan. Fakat o henüz gelmedi. Onu bekliyoruz. Yemek duası edeceğiz şimdi. O gelince. Mustafa, bunları kaydediyorum. Ne yapacağını şaşırdım. Hepsini birden yapacaksın ki garanti olacak. Tüm dinleri garantileyeceksin. Ağzım suya güzel. Yorumunu alayım. Daha yemedim ki. Bir tane ağzıma atayım. Bir tane et at, evet. Bize aydınlat. Lokum gibi. Lokum gibi. Artık dana eti yemeyeceğim diyor. Çok iyi. Merak ettim, hadi yiyelim. Ben de hemen deniyorum. Sen denedin, beğendin mi Ali? Çok lezzetli. Patates Vallahi. bravasımız da geliyor şansına. Şu an giriş yapıyor masamıza. Böyle. Gracias. Gracias. Et lime lime valla çok güzel. Sosu da çok güzel. Çok güzel. Bunun bu arada biraz önce bir inceledim söyledik diye. Hazırlanışı o kadar özelmiş ki küp küp kesiliyormuş, havuçla marine ediliyormuş falan. Müthiş bir yemekmiş aslında. Tadı da çok güzel. Evet. En sevdiğim. Beğendim. Bu patates bravas en ünlüleri, bu tapasların. Bu soslu oluyor, domates soslu. Çok az acı olabilir domates sosu ama Biber var ama acı değil o kadar ya. Acı. Bazen acı çıkıyor, evet.
Çok mu acı? Ha tamam. Çünkü bazen çok acı yapıyorlar gereksiz. Orijinali o kadar acı değil. Sol elimle yiyeceğim. Acı mı geldi? Yeni kızardı. Çok sıcak. Ama çok güzel. Rus salatasını beğendiniz mi? Daha etten çıkamadık. Evet, ben etten geçemiyorum hiçbir şeye. Ton balıklı. Onun adı Rus salatası değil burada, biliyorsun değil mi? Ensala diye Rusça. Ha, burada da mı Rus? Evet. Ha, bilmiyordum. O zaman kapatıyorum çünkü ben de yemek istiyorum. O zaman görüşürüz. Hop. Evet. Balık tutuyorlar aşağıda. Orası gerçekten balık tutmak için çok güzel bir köşe. Kamerada Baksana. gözüküyor mu tabii bilmiyorum ama şöyle yaklaşıyorum. Saçlarım parlıyor. Mustafa da elime yaprak ver. Rengi çok güzel değil mi? Sineklere bak. Bir başarıyla Aa, tamamlamış Charlie bulunmaktayız. Charlie'nin merekleri. 3 tane değil miydi o ya? Charlie oluyor onlar. Sen Charlie değilsin. Charlie o, biz Charlie'nin melekleri. Zaten şu an ekranda ikinizi beyaz görüyorum. Mustafa siyah. O işte şeytan. O şeytan. Melek ya ondan. Uy! Biz Türkler ay diye şaşırıyoruz da İspanyollar uy diye şaşırıyor. Evet ya, Ve çok- ben de çok alıştım. Zaten Karadeniz'den alışkınız. Ben de biri bana çarptığı zaman ay demiyorum şu an uy diyorum. Balık Gözüküyor. tutuyorlar, oraya gidiyorlar. Ben şehri Çok şuradan güzel. tekrar bir çekmek Vaktimiz istiyorum. olsaydı oraya inerdim. Bu sefer yakınız. 4-6 CD. Şimdi güvenliklerden geçtik. Trene gidiyoruz. Koltuk rahatmış, yorulmuşuz. Çünkü bayağı bayır yerlerde gezdik. Yürüdük. Evet. Kaç adım attık sence? Ama güzel Tahminin oldu. var mı? Bilmiyorum, 20.000'i bulmadı bence ya da 20. Ama Yok şöyle ya, bulmuştuk, düşünelim. sonradan yürüdük. 19.000. Tamam. Ben bu işi biliyorum. Ama şöyle bayır 19.000. Yani düz 19.000 adım değil. Kıtına mı çarpayım yani sonuç Bir buçuk olarak, katına değil mi? çarp. 20.000 desen 30 desen. Arkadaşlar şimdi trenden indik. Atocha Gar istasyonuna tekrar geri döndük. Toledo gezimizi bitirdik. Toledo Madrid'e çok yakın olduğu için, sabah da söylediğim gibi yarım saat bir mesafede olduğu için trenle sabah gittik, akşam döndük. Çok eğlendiğimiz güzel bir gezi oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Toledo ile ilgili yorumlarınızı da hemen aşağıya yorumlara bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.